Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. İzmir'in vazgeçilmez tatlılarından biri olan lokma tatlısını evde en basit haliyle yapmaya ne dersiniz? Çıtırtıyı sizler de duydunuz. İçi de puf puf kabarmış görüyorsunuz. Şimdi bütün detayları ve püf noktalarıyla tarife geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 2,5 su bardağı un alıyorum. Unumun ortasını havuz olacak şekilde açıyorum ve içerisine 1 yemek kaşığı instant mayayı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şekeri de ekledim mayamın üzerine. Toplamda 1,5 su bardağı ılıktan birazcık daha sıcak suyum vardı. Yarısını havuzumun ortasına aldım. Unlardan da biraz ekledim. Boza kıvamına gelecek şekilde ortada bir karışım elde ediyorum. Bütün unu içerisine almadım. Gördüğünüz gibi boza kıvamında bir havuz oluşturdum. Şimdi yoğurma kabımın üzerini bir poşet yardımıyla veya sizler streç film yardımıyla kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir 15 dakika bekletiyoruz. Daha hızlı mayalanması için ben üzerine bir sofra bezi de örtmüştüm. 15 dakika sonra mayamızın çok güzel bir şekilde aktifleştiğini görüyoruz. Bu yaptığımız işlem ön mayalanma işlemiydi. Bu işlemi yaptığınızda hamurunuzun daha güzel kabardığını göreceksiniz. Yoğurma kabımızın içerisine çay kaşığının ucuyla tuz ekledik ve suyun geri kalanını da ekledikten sonra bütün unu içerisine alacak şekilde hamurumuzu güzelce karıştıralım. Tahta kaşık yardımıyla eze eze homojen bir hamur elde edeceğiz. Cıvık bir hamur olacak. O yüzden daha fazla un eklemesi yapmayın. Birazdan sizlere kıvamı göstereceğim. Hamurumuzu yoğururken kullandığımız su çok önemli. Ilıktan biraz daha fazla sıcak olacak. Sıcak olursa da tamamen sıcak ve kaynar bir su kullanırsanız mayanızı öldürürsünüz. Soğuk su kullandığınızda da mayanız yeterince aktifleşmez. O yüzden dikkat edin, ılıktan biraz daha fazla sıcak su olsun ve malzeme miktarını da açıklama kısmına yazacağım. Verdiğim ölçülerde yaptığınızda bu şekilde güzel bir hamur elde edersiniz. Püf noktalarına dikkat ederek hiçbir işlemi atlamadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumuz artık hazır. Yaklaşık 8-9 dakika boyunca bu şekilde elle çırptım ve hamuru tekrar mayalamaya bırakıyorum. Üzerine bir poşet ve üzerine de tekrar bir sofra bezi örterek yaklaşık yarım saat beklettim. Havalar sıcak olduğu için yarım saat bekletmem yeterli oldu. Hamurum bu şekilde kabarmıştı yarım saatin sonunda. Mayalanan hamuru son kez bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıp içerisinde oluşan gazları çıkartalım. Hemen lokmalarımızı dökmeye başlayabiliriz. Tenceremize sıvı yağımızı alalım. Yağ miktarını net olarak veremiyorum çünkü kullandığınız tencereye göre değişecektir. Tabanını 1-2 parmak geçtiği zaman sıvı yağınız sizler için yeterli olacaktır. Sadece 2 kaşık yardımıyla şeklini veriyorum. Şekiller sizin için önemli değilse, en pratik haliyle lokma yapmak istiyorsanız sizler de bu şekilde yapın derim. Sadece 2 kaşık kullanarak gördüğünüz şekilde lokmalarınızı kolayca dökebilirsiniz. Arada sırada tenceredeki yağın içerisine kaşıklarınızı batırırsanız daha kolay şekil vereceksinizdir. Bu şekilde gördüğünüz gibi tencerenin içerisine kaşıklarınızı batırmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada ben önceden de şerbetimi yapmıştım. Hemen sizler için şerbet ölçüsünü de vereyim. 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı toz şeker ve 1 ince dilim limonu tencerenin içerisine alalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika boyunca kaynatma işlemine devam edelim. 10 dakika sonra ocaktan alıp kenarda bir soğumasını bekleyelim. Lokmalara şeklini vermeye devam edelim. Arada sırada tenceredeki lokmaları karıştırarak her yerinin eşit bir şekilde kızarmasını sağlayalım. Lokmalar kızarır kızarmaz hemen süzdürerek tencerenin içerisinden çıkaralım ve şerbetin içerisine alalım. Yaklaşık 4-5 saniye boyunca karıştırarak her yerinin eşit bir şekilde şerbeti çekmesini sağlayalım ve hemen şerbetin içerisinden de çıkarıp servis tabağına alalım. Tekrar kızarmıştı lokmalarım. Hemen şöyle dediğim gibi 3-4 saniye boyunca karıştırıp her yerinin şerbetlenmesini sağlayıp servis tabağına aldım ve tekrar test edelim. Gerçekten de harika bir tarif oluyor. Gördüğünüz gibi içi puf puf kabarmış, çıtır çıtır, yedikçe yedirten enfes bir tarif. Böyle bir servis tabağı dolusu çıkıyor verdiğim ölçülerden.
Dilerseniz sizler ölçüleri arttırarak da yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.